Şu an yanımda elektrikli Corsa var. Bu otomobile baktığınız zaman 50 kWh bir bataryası var ve bununla karma tüketimde yaklaşık 350 km. Eco modunu aldığınızda şehir içi menzili ise 500 kilometreye kadar varabiliyor. Bu kadar yüksek menzillere ulaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi frenler. Standart fren sistemine baktığımız zaman oldukça basit bir sistem. Artık hepimizin gördüğü, öğrendiği sürtünmeyle çalışan bir mekanizma. Ne zaman ki biz fren pedalına basıyoruz, kaliper içindeki balatalar sıkışmaya başlıyor. Birer piston vasıtasıyla diski sıkıştırıyor ve sürtünmeyle aracı yavaşlatmış oluyoruz. Kampana ise de aynı şekilde yine sürtünmeyi kullanıyoruz. Sadece mekanizması biraz daha farklı. Bunun diskler gibi açık değil, kapalı bir kutu içinde oluyor. Bu temele baktığınızda oldukça ilkel bir yöntem aslında. Ayağınızı yere sürtmekten, bisikletle gidiyorken durmak için ayakkabınızı sürtmekten pek bir farkı yok. Corsa elektrik gibi otomobillerde ise elektrik motoru sayesinde rejeneratif fren yapabiliyoruz. Bu içten yanmalı motorlarda göremeyeceğimiz, yapamayacağımız bir sistem. Peki bu rejeneratif fren sürüşte nasıl hissettiriyor? Opel'in buradaki yaklaşımı normal kullanımda, yani hiç ekstra bir ayar yapmazsanız düşük rejeneratif modunda gayet rahat kullanım için ayarlanmış. Çok fazla gücü geri çevirmeye çalışmıyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde normal standart bir içten yanmalı otomobilde yüksek viteste gidiyorsunuz gibi hafif bir motor freni hissediyorsunuz. O yüzden içten yanmalı bir otomobil kullanıyorsanız buna geçtiğimde acaba zorlanır mıyım, farklı gelir mi diye düşünmenize gerek yok. Standart modda oldukça rahat bir kullanım. Şu an nispeten trafikli bir yoldayım. Ayağımı gazdan çektiğim zaman tatlı bir yavaşlama var. Ne öyle çok ileri geri yaptırıyor, ne çok ani tepkileri var. O açıdan gayet yumuşak bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. Bazı otomobillerde ayağınızı çektiğinizde çok aşırı yavaşlıyor bir anda. O da yolcuları bayağı bir rahatsız ediyor. Şu an gayet güzel bir şekilde gidebiliyoruz. Peki bu nereden geliyor? Hemen yan tarafa geçtiğimizde Corsa'nın da kaputunun altında bulundurduğu 136 beygirlik 260 Nm torka sahip bu elektrik motorunu görüyoruz. İçten yanmalılardan farklı olarak elektrik motorları iki yönlü çalışabiliyor. Yani buna bataryadan elektrik verdiğinizde hareket enerjisi sağlayabiliyorsunuz ya da tam tersine eğer elektrik motorunu bir şekilde çevirirseniz elektrik üretebiliyor. Biz de yolda giderken ne zaman ki ayağınızı gazdan çekiyorsunuz, yavaşlamaya başlıyorsunuz. Yoldaki enerji, tekerlekteki o dönme enerjisi motora ulaşıyor ve onu çeviriyor. Arkasından da elektrik üretiyor. Zaten bu sayede yokuş aşağı giderken, gaza basmazken ekstradan elektrik üretip menzili arttırabiliyoruz. Corsa elektrikte bu özelliğe sahip. Bunun yanında farklı modlar da seçebiliyoruz. Yine elektrikli olmasının getirdiği büyük bir avantaj. B modu var. Bu da frenleme miktarını değiştirebiliyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde ne kadar büyük bir frenleme olacak? Bu doğrudan elektrik motorunun ne kadar elektrik ürettiği ile ilgili. Ne kadar fazla fren o kadar geri dönüştürdüğünüz enerji anlamına geliyor. Bu vites seçicinin yanında B tuşu var. Bu vites seçici de bu arada bayağı bir güzel. Böyle kibar bir şekilde yapmışlar. D'ye alabiliyorsunuz. P7 sadece tuşa basmanız yeterli. D modunu aldığımızda biraz daha sert yavaşlıyor. Mesela şu an 70 ile gidiyoruz. 80 ile gidiyoruz. Ayağımı gazdan çektiğimde 79, 76, 72, 70 hızlı bir şekilde yavaşlıyor. Ama bu yine çok rahatsız edici, böyle çok sert bir tepkiyle gelmiyor. Onun kalibrasyonunu çok iyi yapmışlar. Ve bunu frenle birlikte güzel kombinlemişler. Çünkü doğal olarak diskler de var. Frene bastığınızda o da kullanılıyor. Sadece rejeneratifle ani bir frenleme yapamazsınız. Fren pedalına bastığınızda ilk pedalın bir kısmı rejeneratif freni arttırmakla geçiyor. Ondan sonra kaliperler diskleri tutup fiziksel olarak da fren yapmaya başlıyorsunuz. Ama burada böyle fark edilebilir bir geçiş yok. Sadece böyle bizim gibi teknik detaylara çok önem veren insanlarsanız okuduktan sonra öğreniyorsunuz. Kullanırken bunu birinin anlaması oldukça zor. Opel burada B modu için sayı da veriyor. Diyor ki bize 1.2 metre bölü saniye karelik bir yavaşlama sağlıyor. Çok anlam ifade etmeyebilir. Yaklaşık 0.12 G'lik bir frenlemeye denk geliyor. Karşılaştırma açısından yepyeni bir arabada çok güzel asfaltta frenleri sonuna kadar köklerseniz eğer yaklaşık 0.9-0.95 G'lik bir kuvvetle yavaşlıyorsunuz. 1.2 ise ayağınız gazdan çektiğinizde bu şekilde gözüküyor. 70, 68, 65, 62. Yani şehir içi kullanıma uygun bir rejeneratif frenleme var diyebiliriz. Aynı zamanda bu vites seçicinin arkasında Drive Mode
denen bir tuş daha var. Buradan işte Eco moduna, normal moda ve spor moda alabiliyorsunuz. Eco'ya aldığınızda daha fazla menzili arttırmak için performans ve sıcaklık kontrolü sınırlı diye burada yazıyor zaten. Klimayı çok fazla açmanıza izin vermiyor. Çok fazla güç kullanmanıza izin vermiyor. Haliyle menzili artıyor. Ama spor moda aldığınız zaman artı bir de bu rejeneratif frenlemeyi B moduna aldıysanız gerçekten böyle bir araba daha gergin oluyor. Eco modundaki performansı sınırlaması dediği bir anda çok fazla akım göndermiyor. Çünkü bu sırada piller daha verimsiz çalışıyor. Hem daha fazla güç harcıyorsunuz hem de daha verimsiz bir şekilde harcıyorsunuz. O yüzden basınca normal bir ivmelenmeye sahip. Ama bu Drive mod tuşundan spor modu aldığınızda işte o zaman bir de bu B modu ile birleştirildiğinde böyle çok sportif bir hal alıyor. Çünkü elektrik motorundan gelen ani tork var. Hiçbir şekilde bir gecikme vesaire yok içten yanmalardaki gibi. Bastığınız anda hop uzuyor. Ayağınızı gazdan çekince de hemen yavaşlamaya başlıyor. Bu eski Hatch'lerde gördüğümüz özelliklere oldukça benziyor. Özellikle Corsa gibi böyle küçük kompakt otomobilleri ben çok seviyorum. Bunlarla böyle şehir içinde çok rahat bir şekilde hem hızlanıp hem eğlenceli bir sürüş yapabiliyorsunuz. Diğer Opel gamında olduğu gibi yine orta ekran büyük ve E tuşuna bastığınız zaman bütün bu şeyleri görebiliyorsunuz. Akış modunda yeşilse tekerleklere güç iletiyorsunuz. Mavi ise geri kazanımdasınız şu an. Enerji geri kazanıyorsunuz ve bu animasyonlar gerçek zamanlı. Buradaki araba Corsa. Bu araba Corsa olduğu için eğer Astra'ya binerseniz Astra oluyor. Bunun küçük detaylara önem vermişler. Pil göstergesi de yüzde kaç piliniz olduğuna göre değişiyor. Şu an tam doluya yakın olduğu için tamamı yeşil durumda. Bu rejeneratif frenlemenin getirdiği ikinci bir avantaj daha var. Bunu da yine Corsa elektrikli üstünde görebiliriz. Frenlemenin büyük bir kısmı artık elektrik motoru tarafından yapılıyor. Haliyle jant tasarımını da değiştirebiliyorsunuz. Artık burayı soğutmak için büyük açıklıklar, soğutma kanallarına ihtiyaçlar yok. Bu da aerodinamik olarak ekstra bir etki getiriyor. Bu aerodinamik jantlar sayesinde aracın genel aerodinamik sürtünmesini azaltıp menzile, tüketimine katkıda bulunabiliyorsunuz. Bütün bunları topladığınızda ise şehir içi kullanımda 500 kilometreye varan bir menzile ulaşmış oluyorsunuz. Üstüne üstlük çok ısınmadığı için frenler soğutma ihtiyacı da daha az. Jantlar daha kapalı bir şekilde olabiliyor. Zaten bu üstündeki jantlar da aerodinamik jant diye geçiyor. Tasarımı falan böyle biraz daha fütüristik. Bu aerodinamik jantlarla aracın hava sürtünme katsayısı düşüyor. Bu zaten elektrikli otomobillerde genel bir özellik. Daha az radyatöre, daha az soğutmaya ihtiyaç duyduğu için ön tarafı da daha kapalı oluyor ve aracın genel aerodinamisi daha iyi. Bunu da böyle özellikle biraz daha yüksek hızlarla giderken, 80-90 üstü hızlarla giderken daha az rüzgar sesi, daha yumuşak bir sürüşle anlayabiliyorsunuz. B modundayım. Bıraktığımda şu an hiç freni kullanmadan yavaşlayabildim. B modunu kapattığım zaman biraz daha akıyor. Trafiğin gidişatına göre çok dur kalk trafikliyse B modunda, biraz daha bunun gibi akıyorsa B modunu kapatarak hem verimli hem de kendi konforunuza göre ilerleyebiliyorsunuz. B modunu bir anda açtığımda daha hızlı yavaşlamayı hissedebiliyorum. Şehir içi olduğu için Eco moduna da aldığım zaman bu dur kalk trafikte vites değişimi vesaire olmadığı için elektrikli otomobille şehir içi kullanımı için çok daha rahat. Opel'in tüm elektrikli otomobiller gamında Corsa, Astra, Mokka hepsinde rejeneratif fren ve ısı pompası standart olarak geliyor. Eğer detayları da incelemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten Opel'in web sitesine gidip bu araçları inceleyebilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Konu hakkında sormak istediklerinizi veya yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.